Arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Hepinize selamlar. Şimdi ben polyester ribbon benim ipim. Böyle 2 çile yeterli olacaktır. Şimdi 6 milimetrelik tığ kullanıyorum. Çok güzel bir çanta yapacağım. Bunun klaçını yapmıştım daha önceden. Şimdi isteyen arkadaşlar var, özellikle onlar için biraz daha büyük bir çanta yapacağım. Gene elde tutulacak kulplu, ahşap kulplu yapacağız. Güzel bir çanta yapacağım. Bunun için ben 25 tane zincir çekerek çantamın yapımına başlıyorum. 25 zincirden sonra hemen yan tarafa bu şekilde tek tek sık iğne yaparak tabanımızın ilk sırasını yapmaya başlıyorum. Hemen bu köşe kısma geldim. Burada da bir tane bu şekilde sık iğnemi yaptım. Yani bu köşe kısmı gene 3 tane yapıyorum. Şöyle 2, şöyle 3. Sonrasında tek tek yaparak diğer başa kadar gidiyorum. Yani çantayı büyütmek istediğiniz zaman zincir sayısını da tekli sayılarda büyütebilirsiniz. Şimdi bu köşeye de geldim. Özellikle açık renklerle çekmek istiyorum daha net görebilmeniz açısından. Bakın hemen şuraya tutturdum. Bu şekilde kapattım, bir zincirimi çektim. Hemen bunun yanına batıyorum. Şöyle bir, gene aynı yere bir tane daha batıyorum. Dip kısma 2 kez. Sonrasında tek tek diğer başa kadar gidiyorum. Tam bu köşe kısımda tam şuraya bir kez daha batıyorum. 2 kez battım. Tam buraya tepe kısma da 2 kez batıyorum. 3 tane sık iğne, yani 3 çift sık iğnemizi oluşturacağız. 2 tane de buraya batıyorum, 2 sık iğne. Tam bu köşeye de 2 sık iğne battım. Tek tek sık iğne yaparak diğer başa kadar gidiyorum. Tam bu köşe kısma geldiğimde buraya tam köşeye 2 tane, yani bir çift sık iğne yapacağım. Şöyle aynı ilmeğin içerisine 1 2, yani burayı da 3 çift sık iğneye, burası gibi 3 çift sık iğneye tamamlayacağız. Ve tam bu ortaya da 1 2 sık iğne yaptım. Hemen bu yan kısmı batıyorum. Kapattım, bir zincirimi çektim. Yanına tam bu dip kısma gene şöyle bir iki sık iğnemi yaptım. Hemen yan tarafına 2 sık iğne daha yapıyorum. Tam bu üst kısmı. Sonra tek tek gidiyorum şimdi. Tek tek sık iğne. Tam bu köşeye geldim. Bakın bu köşeye de tam çiftlerin içerisine çift, teklerin içine de çift batacağız. 5 tane sık iğneye, 5 çift sık iğneye burayı tamamlayacağız. Bakın 1 2 3 4, şöyle 5. çift sık iğnemi de yaptım. Tek tek, bakın tek tek sık iğne yaparak diğer başa kadar bu şekilde gidiyorum. Hemen bu çiftin içerisine de çift yapıyorum köşe kısımda. Tam buraya geldim. Burayı da 5 çift sık iğneye tamamlayacağız. Bu teklerin içerisine de 2 burayı da 1 2 3 4 ve 5 sık iğneye tamamladım. Hemen şuraya tutturdum. Bakın bu şekilde ve bir zincirimi çektim. 4. sıramızda hemen dip kısma bir tane battım. Bu çiftlerin arasına çift, yanındaki bu tek yere bir tane sık iğne batarak, bakın bu çiftliğe de çift battım. Bir tek bir çift, bir tek bir çift gittim. Ondan sonrasını tek tek
Şimdi burada da tam çiftlerin içerisine çift. Şöyle çiftlerin arasına çift. Bu teklerin içerisine tek batıyorum. Bir çift, bir tek, bir çift, bir tek. Sonrasında arkadaşlar tek tek gideceğiz. Bir çift, bir tek bitirdikten sonra tek tek sık iğne yaparak gidiyorum başa kadar. Burada da çiftlerin arasına şöyle bir, şöyle iki. Bir çift, bir tek, bir çift, bir tek de buradan gideceğim. Buraya da çift batıyorum. Çiftlerin arasına çift, teklerin arasına tek batacağız arkadaşlar. Unutmayın. Hemen buraya kaydırma yaptım, tutturdum, bir zincir çektim ve bunun üzerine sadece sık iğne gideceğim arkadaşlar. 5. sıramız sadece sık iğne. Şimdi ben bu üst sıramızı bitirdikten sonra hemen bu yan tarafa şu şekilde tutturdum. Şimdi buraya geldiğimde de 2 ve 3 tane zincirimi çekiyorum. Doladım. Hemen buraya bir daha doladım. 2 tane bıraktıktan sonra 3. ilmeğe battım ve hepsini bir bu şekilde çektim ve bir zincirle kapattım. Doladım. Hemen arka kısma 1. ilmeğe battım. Şöyle bir, şöyle 2. Hemen bu yan kısma battım. Şöyle bir, şöyle 2. Arkasından gene doladım tığıma. Tam bu dip kısma battım. Çektim. Bir daha doladım. 1, 2 tane ilmeği bıraktıktan sonra 3. ilmeğe battım. Ve hepsini bir çekiyorum. Bir zincirle kapatıyorum. Arkasından gene tığıma doluyorum. Tam bu arka kısımdan bırakmış olduğumuz bu 1. ilmeğe batıyorum. Bu şekilde arkadan alıyorum. Şöyle bir, şöyle ikili trabzanımı yapıyorum. Gene doluyorum. Bırakmış olduğumuz bu 2. ilmeğe oraya da batıyorum. Hemen çektim. Şöyle bir, şöyle 2. Arkasından gene doluyorum. Hemen dip kısma yanına batıyorum. Bu dip kısmına batıyorum. Bir daha doluyorum. 1, 2 tane bırakıyorum. Hepsini bir çekiyorum. Bunun kapatma yerinde zorluk yaşayan arkadaşlar var. Onu da göstereyim ben. Kapatma yerini 1-2 sıra göstereceğim. Zorlanmayın diye. Ben bunu uygulayarak başa kadar bu şekilde örerek gidiyorum. Ben bu köşe kısma geldim. Şimdi burada da bakın. Buranın birleştirmesini göstereceğim size. Hemen tığıma doladım, gene dip kısma battım. Bir tane daha doladım. Bakın tam buraya değil, şu bağlantı noktasının olduğu şu dip kısma tam buraya batıyorum. Ve 5'ini birden çektim, kapattım. Arkasından hemen tığımı arka noktadan şu bir tane bırakmış olduğumu aldım. Modelimizi uyguladım. İkili trabzanımı yaptım. Sonrasında bakın ta buraya kadar geldim. Tam şu başak gibi olan şu uçtaki çiçeğin yanındaki ilmeğe bu şekilde bağlantımı yaptım, tutturdum, bir zincir çektim. Doladım. Tam bu çiçeğin ortasına battım. Bir daha doladım ve ikinci çiçeğin ortasına battım. Hepsini bir çektim. 5'ini birden kapattım. Gene modelimizi aynen burada da uyguluyoruz. Arka noktadan bakın şu 1. ilmeğe battım. Bırakmış olduğumuz o boşluk vardı ya, 1. ilmek. Oraya batıyorsunuz. Sonrasında gene batıyorum. Aynen 2. ilmeğe de battım. İkili trabzanımı yaptım. Gene doladım. Tam çiçeğin olduğu noktaya battım, çektim. Bir daha doladım. Ve diğer çiçeğin olduğu noktaya hepsini bir çekiyorum. Kapattım. Gene doladım. Tam arka noktadan
Hemen bırakmış olduğum bu birinci ilmeğe battım, çektim. Şöyle 2 ikili trabzan, bir daha battım, çektim. Gene bırakmış olduğum ikinci ilmeğe ve ikili trabzanımı burada da uyguladım. Üst kısma çıktım. Zaten şeklimiz görüyorsunuz şekillenmeye başladı. Hemen şuraya bir ayraç koyun. Kaybetmemek açısından. Modelimi uygulayarak diğer başa kadar geliyorum. Orada da bir tutturulmasını bir daha bir göstereceğim ben size arkadaşlar. Ondan sonrasında da çok rahatlıkla yapabileceğinize inanıyorum. Bağlantı noktasının üst kısmına geldim ben arkadaşlar, görüyorsunuz. Hemen şuradan doladım. Çiçeğimize gene battım, çiçeğin ortasına. Bir kez daha doladım bakın. Ondan sonra da burada görmüş olduğunuz bu uç noktadaki çiçeğe battım. Çektim ve beşini birden gene kapattım. Doladıktan sonra gene bu arkadaki ilmeğe. Arkadaşlar ben bunu 25 zincirle başladım. Tabanımız bu şekilde büyüterek geldim. O yüzden de yani tekli sayılarla giderseniz bu bağlantı yerinde herhangi bir zorluk çekmezsiniz. Clutch'ta farklı örmüştüm çünkü. Hemen bakın. Tam şuradaki köşe noktadan tutturdum. Bir zincir çektim. Bakın. Bağlantımızı yaptım. Bakın arkadaşlar buraya muhakkak bir ayraç koyun. Şurası bizim başlangıç noktamız olduğu belli olsun. Karıştırmamanız açısından. Gene bakın doladım. Tam bu. Bakın şu çiçeğin dibine hemen battım. Bir daha doladım. Diğer çiçeğin dibine battım. Şimdi geliş noktamızda da aynısı olacak. Aynı şekilde yapacağız. Bakın böyle. Bunu ben size Clutch'ta farklıydı. Clutch'ta 3 zincirle başlayıp gidiyordum. Ama bunda daha farklı. Bu sizin için daha kolaylık olacaktır. En azından şaşırmamanız açısından. Bunu bu şekilde ben örerek gidiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ben bitirdim. Şöyle göstereyim ben. Aşağı yukarı 28 santim enini yaptım. Şöyle 20 santim de boyunu yaptım. Hemen şuradan kesiyorum. Bunun üzerine ben bir sıra sık iğne gideceğim. Tam buradan aldım. Gördüğünüz gibi kapattım. Şimdi bunun üzerine bu köşeden başlayarak ben sık iğne gideceğim. Ben tam buradan başlayacağım. Sık iğnemi yapmaya. Tam buradan. Bu tarz ipler biraz kaygan olduğu için ipin çıkma olasılığına karşı buradan dikebilirsiniz. Her ilmeğin arasına batarak ben sık iğne yaparak diğer başa kadar gideceğim. Şimdi arkadaşlar ben bitirdim çantamızı. Çantamızın hemen şu köşelerinden alacağım. Bir tane de buradan. Şöyle tatlı bir şekil vereceğim ben buna gene. Şuradan hemen ikisini alıyorum. Şimdi şuradan ben kesiyorum. Bir de hemen şuraya gördüğünüz gibi oldukça da geniş. Bunun üzerine de bir sık iğne gideceğim arkadaşlar. Şöyle ahşap bir kulpum var, onu takacağım. Bu tarafına bakın böyle taktım ben. Şimdi buraya da aynı ahşap kulpu. Bunu da Instagram üzerinden de alabilirsiniz. Ben İstanbul Avrupa yakasından almıştım, Kürkcan'dan. Bunları arkadaşlar. Oralarda da satılıyor, bu kulplardan var. Taraftan başlayayım. Daha düzgün durması açısından bir sıra sık iğne gideceğim. Ondan sonra da ahşap kulpumu takacağım. Sık iğne yaparak gidiyorum. Tam bu köşe kısma geldiğimde de hemen şu ipi tutturduğumuz yerle
Diğer ipi tutturduğumuz yeri bakın. Şöyle sık iğnemi yaptım. Birleştirmiş oldum. Ve burayı dönerek gidiyorum. Böyle yaparak sık iğne. Ben başa kadar gidiyorum. Şu bağlantı noktasını çözüyorum. Böyle çıt çıtlarım var benim. Ben bunu örgü çantalarda daha çok seviyorum. Daha kullanışlı. O çıt çıtlarımızda hemen şöyle içine. Dilerseniz astar da yapabilirsiniz. Kendiniz. Astar videom da var benim. Onu da görebilirsiniz. Bu şekilde çıt çıt da takabilirsiniz. Bakın arkadaşlar, çantaya fermuar nasıl yapılıyor? Onu da göstermiştim. Ona da bakabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videolarda buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sağlık ve sıhhat diliyorum hepinize. Sevgiler. Hoşça kalın.